Bu dosya sıradan bir seri cinayet dosyası değil. Çünkü burada silah yok. Günlük hayatta hiç kimsenin dönüp bakmadığı bir nesne var. O da çivi. İki kişi öldürecek silah yok. Çiviyle öldürmeyi geliştirin yani. Süleyman Aktaş kendi işini yaparken 31.500 voltluk elektrik akımına kapılıyor. İki kişi öldüreceksin diyorlar bana. Ben anlıyorum durum ama neden öldüreceğim? Bunu anlamıyorum ben. Niye masum insanlar ölüyor filan? Bu cinayetlerde duygudan arındırılmış bir tırnak içerisinde akıl var. Süleyman Aktaş'ın zihninde konuşan ve kendine emir veren bir sistem var. Silah yok, tamamen çiviyle öldürüyorum, bu benim yöntemim diyor. Bir suç hiçbir zaman sadece işlendiği ana ait değildir. Ben klinik psikolog Melikşah Çakın. Bugün suçu değil, suçu doğuran psikolojik sebeplere bakacağız. Bu bölümde halk arasında çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş'ın zihinsel evrimini konuşacağız. Bu dosya sıradan bir seri cinayet dosyası değil. Çünkü burada silah yok. Günlük hayatta hiç kimsenin dönüp bakmadığı bir nesne var. O da çivi. Ve bu çivi aynı yaş grubuna, aynı köyde, aynı biçimde yöneliyor. Burada bir örüntü var, bir tekrar var ve bu tekrarın arkasında tek bir detaya bağlı kalınamayacak şekilde farklı dinamikler var. Ve bu dinamikleri işlemeye başlayalım. Mesajları şeyden alıyorum ben. Yıldızlardan alıyorum. En sağlam güvenilir kaynak orası. Süleyman Aktaş 1950 yılında Denizli'nin Bozkurt ilçesinin Çambaşı köyünde doğuyor. Burası kırsal bir alan, herkes birbirini tanıyor, sakin bir hayatı var. Ve ilk çocukluk yıllarından itibaren hayatı bu bölgede geçiyor. Gençlik ve yetişkinlik yıllarında elektrik dağıtım şirketinde saha görevlisi olarak çalışıyor. Yani bu adamın işi elektrik. Sahaya gidiyor ve şantiyelerde elektrik işi yapıyor. Ve geçimini de bu işten sağlıyor. Ta ki hayatındaki en önemli olaylardan belki de en önemli olayı yaşayana kadar. 1980'li yılların ortalarına geldiğimizde Süleyman Aktaş kendi işini yaparken saha görevinde yine 31.500 voltluk yani çok ciddi bir voltajlık elektrik akımına kapılıyor. Ve bu akıma kapıldıktan sonra aslında hayatı tamamen değişiyor. Kendisinin ve elbette Çambaşı köyünün. Süleyman Aktaş bu akıma kapıldıktan sonra vücudu ciddi bir şekilde yaralanıyor. Çok uzun süre tedavi görüyor. Vücudunda yanıklar her yerinde çok fazla ve işten de tabii ayrılmak zorunda kalıyor. Tedavisi devam ettikten sonra hastaneden ayrılıyor. Ancak hayat normale dönüyor mu? Orası büyük bir soru işareti. Süleyman Aktaş'ın hayatı artık elektrik akımından öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor dedik ya. Artık burada Süleyman Aktaş'ın karakterinde de çok bariz farklılıklar oluşuyor. Yüksek voltajlı bir elektrik akımına kapılmak kişide ne gibi değişikliklere yol açar ya da yol açabilir mi? Biraz da bundan bahsetmek gerekiyor aslında. Ön beyni başta olmak üzere beyninin birçok bölgesi dejenere oluyor. Süleyman Aktaş'ta özellikle gözlenen durum şu. Beynin fren sistemi tamamen ortadan kalkıyor. Artık beynin fren sistemi ortadan kalktığı için onu davranışlarını kontrol eden ve duraksatan, durması gereken yerde durduran bir sistemden bahsedemiyoruz artık. Süleyman Aktaş'ın hareketlerini denetleyen bir sistem artık yok. Beyin hasarında özellikle ön beyin zarar gördükten sonra tahammülsüzlük oluşabiliyor. Yani tahammülsüzlük dediğim aslında şu. En ufak şeyde kişi alevlenip bir anda saldırganlık moduna geçebiliyor. Yani bunu şöyle düşünün aslında. Bir tarafta çok kibar, çok naif bir adam düşünün. Bir tarafta da yine aynı tip bir adam düşünün. Ama bir tarafta beyin hasarı var, diğer tarafta beyin hasarı yok. İkisi de aynı naiflikte ama bir tarafta o beyin hasarından sonra tamamen naifliğe gitmiş, ağzı bozulmuş, davranış örüntüleri bozulmuş, saldırganlığı artmış ve muhakeme yeteneği kaybolmuş birini düşünün. Dolayısıyla Süleyman Aktaş'ın durumu tamamen bu. Muhakeme yeteneği kayboluyor, davranış sistemi etkiliyor, eski naifliği kayboluyor ve içgörüsü ortadan kalkıyor. İki kişi öldürecek silah yok.
Sivil öldürmeyi geliştirdim yani ben. 1986'da Antalya'da ilk cinayet işleniyor. Bu da nasıl oluyor? Antalya'da Süleyman Aktaş bir polise adres soruyor. Ve bu adres sorması sonucunda polisle biraz münakaşa ediyorlar orada. Ve kendi deyişine göre polis git başkasına sor diyor. Ve Süleyman Aktaş git başkasına sor sözünden sonra polisi orada öldürüyor. Sonrasında tabii kendi ifadesi git başkasına sor ama Süleyman Aktaş'ın bunu nasıl anladığı ve nasıl yorumladığı da önemli. Bu sadece kendi beyanı. Belki polis gerçekten çok naif bir şekilde isterseniz başkasına sorun da demiş olabilir. Ama fren sistemi o kadar ortadan kalkmış ki, fevrilik o kadar fazla ki muhakeme yeteneği ortada yok. Ve muhakeme yeteneği olmadığı için sizin ona söyleyebileceğiniz naif bir söz bile onu rahatsız edebilir. Şimdi bu polis cinayetiyle ilgili izleyeceğiniz videoya iyi bakın. Şimdi Antalya'ya ben gezmeye gitmiştim o zaman. Bir iş kazası geçirmiştim, moralim bozuktu. Karaoğlan Parkı'nda çay içiyordum. Orada bir masa var, işte güzel çay geliyor falan. Ben yalnızdım tabii, çay içiyordum. Karşı masada bir düzgün Rusça konuşan bir çift vardı. Baktım şöyle bir, onları anladım Rus olduklarını. Sonra oradan kalkıp geldim ben, bir hayli gece olmuştu. Aynı çifti olay yerinde gördüm. Adamların işini bitirip gittiler, adamın işini bitirip gittiler. O çift yaptı. Burada Rus bir çiftten bahsediyor. Orada Rus bir çift bile yok belki. Yani Rus bir çift onlar yapmıştır kesin diye onlara suç atıyor. Yani burada birincisi Rus çift var mıydı? İkincisi Rus çift nereden aklına geldi? Bunların hepsi büyük bir soru işareti. Çünkü burada tamamen Rus çifti işaret ederek sorumluluğu kendinden atma çabası var. Ayrıca burada ben sadece Rus çifte sorumluluğu atma çabasından çok şunu da değerlendirilmesini gerekli görüyorum. Rus çift demesinin sebebi şu da olabilir. Eğer orada bir gerçekten Rus çift gördüyse ve Rus çiftten rahatsız olduysa, çünkü o arka planda konuşmaya başlayacak onunla, bu cinayetten sonra Rus çifti suçlamak için gerçekten böyle bir şey de söylemiş olabilir. Ama orada hiç Rus çift de olmayabilir. Bu ikisi de bir tarafta dursun. Yani burada Rus çifti işaret ederek aslında o beynindeki kopan fırtınaların bir parçasını görüyoruz burada. Neden? Çünkü dediğim gibi Rus çiftin olup olmadığı bir soru işareti. Rus çift varsa onlara gıcık kapıp böyle bir şey söylemiş de olabilir. Ve bunların hepsi aslında fren sisteminin ortadan kalkmasının sonucu. İlk cinayetinden sonra Süleyman Aktaş tutuklanıyor. Süleyman Aktaş tutuklandıktan sonra tutuklama süreci normal bir tutuklama sürecinden çok daha başka ilerliyor. Akıl hastanesine yatıyor, belli bir süre tedavi görüyor. Ailesi de tabii tedavi gördüğünü düşünüyor. Ve bir süre orada yattıktan sonra tedavisi bittiği düşünülerek aslında, ki sonrasında da bu sık sık denenecek, hastaneden taburcu ediliyor. Taburcu olduktan sonra memleketine geri dönüyor. Yani Çambaşı köyüne geri dönüyor. Normal hayatına tırnak içerisinde devam ediyor. Tabii ne kadar normal bunu göreceğiz. 1994 Temmuz ayına geldiğimizde ise kendi ritüeliyle oluşturduğu çivili cinayetlerin ilki işleniyor. Ayşe ve İsmail Güneş çifti evinde ölü bulunuyor. Aslında uzun bir süre sonra, 9-10 gün kadar bir süre sonra bulunuyor. Çünkü neden? Zaten bunlar yaşlıydı denip doğal yolla öldükleri düşünülerek, kimi kimsesi de olmadığı için hemen zaten defnediliyor. Aslında bu kimsenin habersiz olması, bunu doğal bir ölüm olarak görmeleri Süleyman Aktaş'ın da işine geliyor. Neden? Çünkü kendisi zaten bu cinayetten sorumlu değil gibi bir durum oluşuyor. 1994 Ağustos ayına geçiyoruz. Rukiye Ramazan Kocatepe çifti. Ayşe ve İsmail Güneş çiftinin ölümünden yaklaşık bir ay sonra bu çift evlerinde ölü bulunuyor. Fakat işte burada diğerlerinden farklı bir durum var. Ayşe ve İsmail Güneş'in ikisinde de iki gözlerinde ve birer alnında olmak üzere çivi görüyorlar. Burada kafalarının toplam 3 yerinde çivilenmiş vaziyette bunu görüyorlar ve gerçekten dehşete düşüyorlar. Çünkü daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmamışlar. Zaten köy yeri, böyle bir şey nasıl olabilir? Birden artık aslında köy halkında yavaş yavaş korku salmaya başlıyor. Yine aynı köyden bu kez farklı bir cinayet haberi geliyor. Fakat bu diğerlerine göre çok daha farklı, çok daha genç bir isim. Yıldırım Kılıç. Süleyman Aktaş yine aynı şekilde bu kişiyi öldürdüğünü zannedip 3 farklı bölgeden çiviliyor.
Ama burada Süleyman Aktaş bir hata yapıyor. Çünkü aslında Yıldırım Kılıç ölmemiş. Ve Yıldırım Kılıç onu bulan kişilere doğrudan Süleyman Aktaş'ın adını veriyor. Süleyman Aktaş'ın Yıldırım Kılıç'ı öldürememesi üzerine akıl hastanesinden vermiş olduğu bir röportajı izleyeceğiz. Bakın neler söylüyor. Ya onu işte oradan kendimden kuşkulanmaya başladım. Demek ki çok becerikli biri değilim yani. Süleyman Aktaş burada bu olayı yaptığına üzülmüyor bakın. Beceremediği için şaşırıyor. Diyor ki ya ben nasıl böyle bir hata yaptım? Demek ki ben o kadar da kabiliyetli, o kadar da becerikli bir adam değilmişim diyor. Ve burada ilk kontrol mekanizmasının ve o güç algısının zihindeki sarsılması başlıyor. Diyor ki ya ben nasıl böyle bir hata yaparım? Ben kendimi çok becerikli sanıyordum. Orada diyor işte ilk aklıma şüphe düştü diyor. Burada ilk kez kendimden şüphe ettim derken aslında burada grandiozitenin parlamasını da görüyoruz. Yani burada bir büyüklenmecilik var. Kendini artık çok büyük görüyor. Neden? O cinayetlerini işliyor, yakalanmıyor, devam ediyor ve bunun ardı arkası kesilmiyor. Dolayısıyla kusursuz cinayet işliyor kendince. Ama sonrasında görüyor ki kusursuz cinayet yoktur ve kendini ele veriyor. Ve burada ilk kontrol mekanizmasının çöküşünü de görüyoruz. Yani narsist kırılmayı da burada görüyoruz. Şimdi burada önemli bir detay var. Süleyman Aktaş aslında Yıldırım Kılıç'ı öldürmek için gitmiyor. Başka bir yaşlı çifti öldürmek için gidiyor. Ancak oradan köpek sesi duyuyor. Ve köpek sesi duyduktan sonra oradan ayrılıyor, oradan kaçıyor. Karada şöyle baktım. O zaman içeriden köpek sesi geldi. Evet. Şöyle hafif bir köpek sesi geldi. Tabii onu bıraktım ben. Tehlike var orada. Ve oradan ayrılıyor. Dolayısıyla diğer eve geçmek zorunda kalıyor. Bakın köpek sesinden bu kadar irkilmesi aslında onun hemen aklımıza şu gelebilir. Köpeklerden korkuyor. Köpek fobisi var gibi gelebilir. Ama aslında burada korktuğu şey köpek ya da köpek fobisinden kaynaklanmıyor. Burada hakimiyetin, kontrolün kaybetmekten korkuyor. Neden? Yaşlılar üzerinde, kendisinden daha güçsüz olanlar üzerinde bir hakimiyeti vardı. Ama şimdi işin içine köpek girdi ve köpeği hakimiyeti altına alamaz, kontrolü altına alamaz. Onun nerede ne yapacağını bilemez. Onun zihnini kendince okuyamaz. Havlayabilir, ısırabilir, başkalarını buraya getirebilir. Yani o onun kontrolü dışında. Dolayısıyla ben kontrolü kaybetmeden buradan kaçayım diyor. Ve böylece Hasan Aydın ve ailesi köpek sayesinde kurtulmuş oluyor. Ama Yıldırım Kılıç hayatını kaybediyor. Bir suçta aynı yöntemin ısrarla kullanılması, yani çividen bahsediyoruz, neyi anlatır? Biraz da bunu konuşalım. Bir kişi eğer rastgele suç işlerse onun yöntemi de değişir. Yani işte rastgele birini öldürür, sonra gider bir başkasını öldürür, bir başkasını öldürür vesaire. Ama yöntem değişir. Burada hep aynı yöntem devam ediyorsa, yöntem değişmiyorsa aslında zihin şunu söylüyor. Ben kendimi burada kontrollü, burada kendimi hakim ve güvende hissediyorum. Burada yakalanmadım ve buradan da devam ediyorum. Neden? Çünkü burası benim güvenli alanım. Aslında bu mesajı veriyor. Ben bu işi yapıyorum, bu işte ustayım, usta olduğum işten devam ediyorum diyor. Burada dikkat ederseniz Süleyman Aktaş'ın röportajlarında çok soğukkanlı ve anlatım var. Çok rahat. Her şeyi tık 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 anlatıyor. Doğrudur yanlıştır orası ayrı. Ve pişmanlık diye bir belirti yok. Arkadaşlar bakın, pişmanlık duyguyu, soğukkanlılık ise aklı çalıştırır. Yani pişman olan bir insanın duygu boşaltımı çoktur. Ağlar, işte özürler diler, ben yapmadım der, üstünden suçu atmaya çalışır, gözyaşları, baygınlık geçirebilir. Ama Süleyman Aktaş'ta bunların hiçbiri yok. Soğukkanlılığı çalışıyor. Yani bilişsel süreç devam ediyor. Akıl çalışıyor. Dolayısıyla burada bu cinayetlerde duygudan arındırılmış bir tırnak içerisinde akıl var. Süleyman Aktaş kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Yakalandıktan sonra ise hani biraz önce bahsettiğimiz gibi soğukkanlılıkla her şeyi itiraf ediyor. Ben yaptım diyor. Her şeyi anlatıyor. Ve burada bu ölüm şeklini de neden yaptığını anlatıyor. Çünkü sessiz ve güvenli bir ölüm yöntemi buldum. Bu benim yöntemim. Çivi yöntemi benim yöntemim diye bunu da açık bir dille ifade ediyor. Silah yok. Tamamen çiviyle öldürüyorum. Bu bana ait diyor. Yani bu benim yöntemim diyor.
Bir de yine röportajlarında söylüyor. Bana sinyal geldi diyor. 9'u buldum. Tamam bugün olacak dedim. Buradaki bakın bana sinyal geldi ve 9'u buldum noktası da aslında röportajların bazılarında göreceğiniz üzere televizyonda izlediği işte devlet adamlarından vesaire veya başka gayipten gelen seslerden bahsediyor. Yani kendisini yönlendiren bir üst aklın olduğunu söylüyor bir taraftan da. Televizyona baktım. Sayın Başbakan, Sayın Murat Karayalçın, böyle orada bakanlar var falan. Oradan bana sinyal geldi. Tamam bugün olacak dedim ben. 9'u buldum. Tamam 9'u buldum. Burada 9'u buldum, işte bana sinyal geldi, bir haber yolladılar gibi sanrıların, halüsinasyonların görüldüğünü gösterir bize. Yani aslında olmayan bir emrin, olmayan bir yönlendirmenin onun nezdinde geçerli olduğunu gösterir. Aslında böyle bir şey yok ama Süleyman Aktaş'ın zihninde konuşan ve kendine emir veren bir sistem var. Ve biz buna halüsinasyon ya da sanrı diyoruz. Dolayısıyla artık psikotik durumun tamamen içine girmiş vaziyette. Çivici katili yakalandıktan sonra tekrar hastaneye yatırılıyor. Ve orada da aslında rahat durmuyor. Ve arkadaşlarının bazılarıyla organize olup hastaneden kaçıyor. Yani firar ediyor. Kaçtıktan sonrasının aynı akşamı da hemen zaten yakalanıyor. Ve yakalandıktan sonra kendisiyle bir röportaj yapılıyor. Onu da izleyelim hemen. Köye gittiğinizde sevindim tabii. En azından ben de orayı çok merak ediyordum. Orada benim yakınlarım var tabii. Benim 45 yıldır yaşadığım yerleşim birimi köyümdür. Köyümle en küçük bir sorun şimdiye kadar olmamıştır. Ben gerekse benim aile tarafım gerekse eşimin ailesi tarafı son derece soylu kişilerdir. Bu tip yerlerde hiç olmaz. Benim burada bulunmam tamamen yanlışlık sonucudur. Röportajda izlediğimiz üzere diyor ki benim burada kalmama gerek yok diyor. Yani ben neden buralardayım anlamıyorum diyor. Ve gülerek anlatıyor bunları. Hani ya beni burada boş yere tutuyorsunuz diyor. Benim burada ne işim var diyor. Aslında bütün mesele yanlış anlaşılma diyor. Buradaki insanlar beni anlamıyor diyor. Aslında bunları söylerken de hastalığın sorumluluğunu reddediyor. Bakın yani hastalığı bir taraftan reddediyor, ben hasta değilim. Bir taraftan da sorumluluğu reddediyor. Zaten her şey yanlış anlaşılma diyor. Yani burada tamamen biz neyi görüyoruz arkadaşlar? İçgörüden tamamen kopuşu görüyoruz. Yani bu kişi yaptığı işi ve sonuçlarını hiçbir şekilde kabullenmiyor aslında bir şekilde görüyoruz. Muhakeme yeteneği ortadan kaybolmuş. Ben neden hastanedeyim mi bile bilmiyor. Yani sanki tamamen yanlış anlaşılmış ve onu getirmişler hastaneye kapatmışlar gibi. Süleyman Aktaş'ın yani çivici katilinin bugünkü durumu nedir? Aslında herkes bunu merak ediyor. Benim aldığım bilgilere göre şu anda yine tedavisine devam ediliyor ama artık eskisi gibi derken konuşan bir Süleyman Aktaş olmadığını söylüyorlar. Tamamen içe kapanmış, konuşma kabiliyetinden bile çok uzaklaşmış. Konuştuğunda ise sorulan sorulara cevap bile vermeyecek şekilde enerjisi bitmiş bir halde ve zaman zaman uzun uzun daldığını söylüyor onu görenler ve bazı söylentilere göre de Alzheimer olduğu söyleniyor. Burada sorulan sorulara cevap veremeyecek noktada olması ya da uzun uzun dağılması, enerjisinin bitik olmasının pek çok sebebi olabilir. Yüksek dozda kullandığı ilaçlar veya gerçekten söylentilerde bahsedilen Alzheimer hastalığı. Aldığımız aslında bir başka haber de şu. Süleyman Aktaş tedavi gördüğü süre boyunca zaman zaman bırakılmak istenmiş. Yani artık galiba normale dönüyor ve biz bu adamı tekrar halkın içine bırakalım. Çünkü iyileşme belirtileri var denmiş. Ama her seferinde, her denemede Süleyman Aktaş ne yazık ki bir başkasına saldırmış. Ve bu 3-4 kere tekrar edince de artık dışarıya salınması tamamen ortadan kalkmış. Çivici katili Süleyman Aktaş hakkında genel bir psikolojik yorum yapacak olursak. Evet 31.500 volt gerçekten çok yüksek bir volt. Peki Süleyman Aktaş gerçekten sadece 31.500 volt aldıktan sonra mı bu noktaya geldi yoksa başka sebepler de var mıydı? Biraz da bunu konuşmak gerekiyor aslında. Sadece ve sadece 31.500 volt etki edebilir mi? Edebilir ama bu düşük olasılık. Ama şöyle bir ayrıntı var bakın. Süleyman Aktaş'ın zihni zaten böyle bir yatkınlık içerisinde olup 31.500 voltla tetiklenmiş gibi duruyor. Tamamen beyin sistemi bozulmuş durumda ve söylenen tanı kriteri ise
paranoid şizofren olduğu söyleniyor. Ve paranoid şizofreninin de bir temelinin olduğu düşünülüp elektrik akımının, yüksek voltta elektrik akımının bunu tamamen tetiklediği ve onu tamamen başka bir noktaya getirdiği söyleniyor. Peki Süleyman Aktaş tedavi edilebilir miydi ya da gerçekten topluma kazandırılabilir miydi? Burası bir soru işareti ama ben bir yorum yapmak istiyorum bununla ilgili. Onun tekrar halkın arasına girebilmesi demek, duyguların bir tarafta ama daha çok davranışlarının yönetilebilir hale gelmesi demek. Yani zihin kapasitesinin tam anlamıyla çalışmaya başlaması demek. Ama veriler gösteriyor ki duygu geri kazanımı daha kolay ama davranışsal sistemde oluşan bir hasarın geri dönüşümü çok zor. Dolayısıyla Süleyman Aktaş'ın zihni tamamen hasar gördüğü için tamamen iyileşme şansı var mıydı? Küçük de olsa belki ağır ilaçlarla belki bu olabilirdi ama zaten bu çok denenmiş ve ne yazık ki başarısız olmuş. Dolayısıyla Süleyman Aktaş'ın da kaderini 31.500 voltluk bir elektrik akımı belirlemiş oldu. Bir seri katilin hikayesi bazen sadece onun değil, onu görmeyen herkesin hikayesidir. Gerçek suç bazen işlenmeden önce başlar.